Herkese iyi haftalar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafta sonu dinlendik. Geldik karşınıza geçtik. Nice polemiklerle. Rahmi Koç'tan başlayalım. Rahmi Koç bir laf etti, bir fıkra anlattı. Kürt kadınıyla ilgili bir fıkra. Önce o fıkrayı verelim. O fıkra üzerine öyle bir iş kışkırtıldı ki 95 yaşında bir adam bak. 95. 75 değil, 85 değil, 95 yaşında ki ben de sempatik bulmuyorum onu. Ama anlattığı bir fıkra yüzünden Otokoç Genel Müdürlüğü kurşunlandı arkadaş. Ama Adalet Bakanı ve diğer bakanlar da tamam onu kınadı, kadınları aşağılayan bir fıkra dedi. Kürt kelimesi geçiyordu. Kürt kadını demişti. Kürt kadını demesi gerekli miydi o fıkrada? Değildi. Herhangi bir kadın olarak da anlatılabilirdi o fıkra. Ama o fıkrayı Rahmi Koç mu yazdı arkadaşlar? Bu ülkede Kürt fıkrası, Laz fıkrası, sarışın uzun boylu seksi kadın fıkrası, ondan sonra ne bileyim kel adam fıkrası, gözlüklü adam fıkrası, şişman kadın fıkrası anlatılmıyor mu? Çerkes fıkrası, abaza fıkrası anlatılmıyor mu? Laz fıkraları temelde İdris diye bir fenomen değil mi? Niçin bu kadar alıngan olduk da en ufak bir şeyde birbirimizi kurşunlamaya başladık ya? Bu adam mı yazdı Kürt fıkrası diye? İlk fıkra ve son fıkra bu mu? Daha açık saçı sapı bu yok mu? Siz hiç anlatmadınız mı veya dinlemediniz mi ki? 95 yaşındaki adam bunu dedi diye bunu memleket meselesi yaptınız. Bakanlar işi gücü bıraktı. Abuk musunuz, subuk musunuz ya? Hem hoşgörü diyorsunuz, hem demokrasi diyorsunuz, hem doğallık diyorsunuz. 95 yaşındaki adam anlattığı da fıkra bu ya. Allah Allah ya. Allah'ım ne abarttınız, ne abarttınız. Kürt demese sarışın kadın dese ben davamı açacaktım. Sarışın bir kadın doktora gitti. Doktor soyun dedi. Sarışın kadın doktora önce sen soyun dedi. Tamam bunu anlattı. Bana kaltak dedi diye davamı açacaktım arkadaş. Böyle mi olacak bu iş yani? Hepimiz kendimizde olan bir şey alınıp bu kadar büyütüp e, ya Laz fıkrası da vardır. Kürt fıkrası da vardır. Kayserili fıkrası da vardır. Adanalı fıkrası da vardır. Hani onların böyle raconları. Ankaralı fıkrası da vardır. Vardır da vardır. Ne oldunuz ya siz hemen? Niye böyle bu yükseliş? Kurşunlamak nedir ya? Bu adam 95 yaşında. Bir dinleyin bakalım fıkrayı. Türk kadının derdini dinlemiş hanımefendi. Perdenin arkasına gidin soyunma deyince kadın demiş, doktor bey ilk sen soyun. Doktor bey ilk sen soyun demiş. Ne var bunda? Hani kadına hafif meşrep muhabbeti. Bu mudur yani alındığınız şey? Kurşunlamalara gelecek kadar. Adam tabii bir özür yayınladı. Hemen verelim Rahmi Koç'un özrünü. Fıkrayı bu adam yazmadı. Bunu unutmayın yani. Fıkrayı Rahmi Koç yazmadı. Sadece anlattı. O yaştaki bir adamın da çünkü bizim dönemimizde, benim bile dönemimde bu fıkralar Laz, Kürt, Adanalı, Ankaralı rahat rahat anlatılır. Hatta Kayserili pintilikleriyle ünlü. Hatta suratlarını anlatılır. Bir de bu işin geyiği dönerdi. Kayserili değil misin sen pintisin diye de gülerdik. O da gülerdi yani. Ne zaman bu kadar ötekileşip bu kadar böyle silah davranır olduk? Fıkra yüzünden mekan mı kurşunlanır ya? Peki bunu kışkırtanlara ne demeli arkadaş? Ne yapıyorsunuz siz ya? Şaka ya. Lan Kürt yaptı. Kürt kadın diye anlasa, sarı kadın anlasa ben mi vurayım? Las kadın diye anlasa o mu vursun? Fıkra bu ya, fıkra fıkra. Daha ne açık saçıkları var o fıkraların yani. Ve hepiniz duymuşsunuzdur. Şimdi burada dün doğmuş gibi davranmaya gerek yok. Allah'ınızı severseniz ya. İşgüzarlık bu herkesin yaptığı artık. Çok sinir olmaya başladım. Bir de ezan polemiği var onu da anlatacağım şimdi. Onu da yani bir karar verin abi. Bütün konserlerde olsun ya hiç olmasın. Şimdi geliyoruz. Bir dakika. Diyor ki adam herhangi bir kimliğe hedef alma niyetim yoktu. Sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak istedim. Saygılarımla Rahmi Koç. Adam özür yayınlıyor. 95 yaşındaki adama bunu da yaptırttık yani. Sen nasıl fıkra anlatırsın hastane açılışında. Sonra da gittik şeyine kurşunlattık otomotivine. Koç Otomotiv Genel Müdürlüğü'nü. Buyurun bakalım. Neymiş? Kürt kadın önce doktora soyun demiş. Ya bu kadar mı kıt olduk? Bu kadar mı zekasız olduk? Bu kadar mı çapsız olduk ya? Bak Süpan diyor ki ben Kürt'üm. Bravo Lunar da Kürt. Helal olsun size be kardeşim. Kimse bu ülkede Kürt diye Laz diye aşağılanmıyor ki. Bak bir tane Türk var. Tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ne mutlu Türk'üm diye ne demiş Atatürk?
Kürt kökenlisin, Abaza kökenlisin, Japon kökenlisin fark etmiyor ki. Kötü insanlar, iyi insanlar var, teröristler var, terörist olmayanlar var. Her Kürt terörist değildir. Her terörist de Kürt değildir. Bunu ne zaman anlayacağız ya? Her saçı kapalı Atatürk düşmanı değildir. Her Atatürk düşmanı da dinci değildir. Bunu ne zaman anlayacağız peki? Nasıl şekilci ve yüzeysel bir toplumuz biz ya? 95 yaşındaki adam yüzünden gittiniz nereleri kurşunladınız. Ve adam özür diledi. Yani her fıkrayı alının, gözlüklü desinler, gidin bir yere vurun yani. Böyle mi ya? Neden kışkırtılıyor bu? Kadınları aşağılayan fıkra demişler. Yok, kadınları aşağılamıyor ki. Hangi fıkra aşağılamıyor kadınları veya erkekleri? Erkeklerin de zekasını aşağılayan bir sürü fıkra var. Kadınları da. Zaten mizah böyle bir şey değil midir arkadaş? Mizah böyle bir şey değil midir? Biraz hiciv değil midir? Hiciv nedir? Eleştiri yani. Biraz böyle mıgına, şeyine vurmak. Ne kadar kusuk bir toplumuz. Ne kadar burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Ne kadar anam. Ben böyle bir şey görmedim ya. Nedir ya, Nazi Almanyası mı? Biraz genişleyin olur mu? Genişleyin ya, biraz genişleyin. Şimdi bir şey atacağım, ezan konusu. Bu da polemiğe döndü. Bunda da gereksiz muhabbetler dönüyor bence. Şimdi bir tanesi Ankara'da konser veren Tarkan ezan sırasında denk gelmiştir arkadaş. O sırada ezanı duymuştur veya tembihlenmiştir. İşin açıkçası bazı büyük organizasyonlarda ben de Master of Ceremony yani sunuculuk sunum yaptığımda derler ki ezanda sus, ezanda ara ver. Şu saatte ezan okunuyor, şarkıcıyı çağır. Eyvallah dersin. Bazılarında demezler. Zaten sen de duymazsın o mekanda o gürültüde. Devam edersin sunumuna. Tarkan bugüne kadar hiçbir konserinde durup da ezan arası vermiş değil. Muhtemelen Ankara'daki konserinde ezan okunursa susacaksın diye uyarılmış. B şıkkı da tesadüfen orkestranın sustuğu bir sırada ezana denk gelip hani o ezan da yüksek sesliyse, yakında cami varsa arkadaşlar bitsin ezan demiş olması. Her ikisinde de bir sıkıntı yok. Gittiğin yerin, anlaşma yaptığın yerin şartlarına uyacaksın. Orası da Ankara malumunuz. Şimdi Tarkan'ın şu ezan meselesini bir vereyim. Geçmiyorum biliyor musunuz? Galiba ezan okunacak şimdi de. Bir ara verelim. Ezanı dinleyelim. Bitsin. Sonra devam edelim mi? Yok, Tarkan burada tembihlenmiş. Çünkü ezan okunmuyor. Şarkı bittiği sırada ezan okunuyor olsa ben de dururum. Ya bir dakika, hani karışmasın sesler. Ne var bunda? Ama okunacak şimdi diyorsa planlanmış bu. Orada dur, ezan arası ver, devam et denmiş. Şimdi ezan dediğimiz şey kutsal olmakla birlikte, ruhumuzu yıkamakla birlikte çalar saatin olmadığı dönemlerde insanları imana ve ibadete davet eden, camiye davet eden gür sesli, güzel sesli insanların özellikle akustik bir biçimde minarelerden bağırdığı bir söylem. Dua da değil, ezan. Hani haydi camiye, haydi ibadete diye çağrıldığın bir şey. Şimdi çalar saatin varsa buna da tapınman gerekmiyor. Ama burada uyarılmış. Ezan saati geldiğinde sen sus denilmiş. O da öyle kabul etmiş, anlaşması bu. Peki bu bunu yapmış. Onu da linç etmeye gerek yok. Öyle anlaşmış. Bu ülkede ezan var mı? Var. Ezan Arapça mı? Arapça. Anlamını bilmediğin halde koşturuyor musun? Evet. Türkçe okunuyor mu? Hayır. Tamam. Bunu kabul etmiş miyiz? Evet. Daha büyük problemler var aslında bakacak olursan. Ne dediğini anlamadan ezan okunuyor. Ezan ibadete buyurun, camiye buyurun demek. Yani hani orada bir çarparım sizi demek değil. Şimdi aynı şekilde tanımadığım bir kadın sanatçı Pınar Atipoğlu bir hadsizlik yapmış bence. Yani başkalarının inançlarına saygı duymayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz biz bu ülkede. Bir orta yolu bulamayacağız arkadaş. Ya nalına ya mığına ya. Buyurun. Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede. Haydi bakalım. Ufacık bir ara. Ezan okunuyor, kesmemizi istediler. Bu ülkede böyle şeyler oluyor. Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede. Haydi bakalım. Ufacık bir ara. Şimdi bu kadın yok. Ay MHFZ. Yani Tarkan ne zaman ezan saatinde durdu da bu sefer saati biliyor. Boş yapmayın ya.
Yeterli beyni olmayanlar beni takip etmesin diye duruyorum. Sonra Seda Atar yaptı ya çıkıyor adımız. Şimdi bu kadınınki de abesle iştigal abi. Başka bak kabul ettin. Ezanın kesilmesini isteyen bir yerde sahneye çıkmayı rezil etme, açık etme. Ezan okunuyor de sus dur. Ya da ezan okunuyor diye durma. Dur ezan okunsun başla. Anons etmene de gerek yok. Bundan sonra yalnız bir şey fark ettik ki ezan okunurken konserlere ara verilecek. Tarkan ara verdiyse, bu kadın ara verdiyse sanatçılardan böyle bir şey istenmeye başlandı demektir. Yani ezan okunurken konserdekiler konseri bırakıp ezana gitmeyecekler. Dedik ya camiye ve ibadete çağrı diye. Ha ezan vardı ben camiyi unuttum demeyecekler. Konsere gelmişler. Ha o arada niçin müzik kesiliyor? Dediğim gibi sadece ibadete çağrı ezan. Bir dua değil. Yani biraz fazla mı abartılıyor acaba? Tabii Türkçe olmadığı için anlayamadığımız içeriğini bir şey. Tarkan'a da bu konuda uyarı yapılmış. Saat verilmiş ki saat gelince sustu. Birazdan ezan okunacakmış dedi. Bak şu olurdu. Kuzu kuzu geldim. Ezan şarkı bitti. Efendim birazdan devam edelim. Olurdu orada ezan okunurdu. Birazdan okunacak diyor. Bunun başlangıcı yapıldı. Bundan sonra ezanlarda buraya yazın. Hani öngörülü buluyorsunuz ya beni. Bunu da öngörmüşlüğüm olarak yazın. Fıkra da çok saçma arkadaş. Fıkrada ne var ya? Kürt kadını demiş, Laz kadın demiş, sarışın spiker kadın önce doktora soyun dedi demiş. Ne olacak akıllı kadınmış. Ne olacak akıllı kadın der gülersin ya. Kadınlar aşağılamakla ne ilgisi var? Bir sürü fıkrada erkek aşağılanmıyor mu? Fıkra hicivdir. Eleştiri sanatıdır zaten. Aşağılama, iğneleme, hafifinden. Bu kadar alıngan, bu kadar yani Gestapo kampında yaşıyor gibiyiz ya. Ne olduk yemin ediyorum ya. Ezan dinlemek saygıdandır da konserin ortasında da Tarkan konserinin ortasında kesip ezan dinlediğini ilk defa görüyorum süper. Çok ezan dinlemek istiyorsan o gece özellikle Tarkan konseri biletini yakıver ya da bana ver. Ben gideyim yani. Ya boş yapma Süphan. Saygıdandır tabii. Benim Yahudi arkadaşlarım vardı mesela. Ezan okunurken bacak bacak üstüne oturmuşlarsa bile böyle dizüstü otururlardı. Musevi olmalarına rağmen üstelik yani. Saygıdır tabii ki ama ilk defa oluyor ve hep olacak. Yani alışın bu bir yeni sistem olacak. İster memnun kalın ister kalmayın. Bence çok önemli bir şey değil. Gelelim Dilan Polat. Bunu da aylar önce söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar. Burada Dilan Polat'ın sosyal medyasını kapatmak, bak aylar önce ilk hapse atacaklarında, hapse atacağına sosyal medyasını kapat, verilebilecek en feci ceza olur demiştim. Sonunda. Niye jetonlar geç düşüyor? Bazen çok hızlı önlemler alınabiliyor bazı şeyler için. Bazen de böyle zamana yayılıyor, yayıldıkça yayılıyor, yayıldıkça yayılıyor. Ya kapa gitsin kardeş Instagram'da gak dedin diye birine ay şu tarafın güzel dedin diye Instagram'ı kapanırken veya birileri hackleyip para verip 2-3 tane adama hesap kapattırırken yani Dilan Polat'ınkini mi kapattıramadınız ya? Bir bak. Seni yırtarım. Seni de yırtarım. Herkesi yırtarım. Duydun mu? Yırtarım. Nereye çekiyorsun? O telefonu alırım. Yırtarım. Kendisi sadece mutlu olmak istemiştim diye bir Instagram'ı kapandıktan sonra açıklama yayınlamış. Sadece mutlu olmak istedim. Hesabım kapatıldı ama olmadı. Kardeşim sen mutlu olacaksın diye kaç kişiyi mutsuz ettin ya? Sen mutlu olacaksın diye kaç kişiyi mutsuz ettin gözünü seveyim. Böyle bir abukluk mu olur? Sadece mutlu olmak istedim diye bir de kendini aklama çabası yani. Rezillikten başka bir şey değil arkadaşlar. Bundan sonra senin mutlu olacağını sanmıyorum. Çünkü mutlu olacak yerlerin evet gerçekten ben önceden ne dediysem çıkar. Benim var böyle bir duru görü ve atölyem başladı. Duru görü ve öngörü atölyem de başladı merak etmeyin. Instagram'dan bulursunuz. Şimdi neden? Çünkü bir olayların gelişatı vardır. Bir de öngörüyü ve duru görüyü açıp kullanabilmek vardır. O da zihnin şeyleriyle ilgilidir. Elektrikleri ile ilgilidir. Nöronları ile ilgilidir. Onları da öğretiriz eğer arzu ederseniz. Şimdi efendim Dilan Polat'a geçmiş olsun. Yedek hesaptan da çoğalır.
Abicim Beyoncé gibi takipçisi var kadının ya. Bu kadın ne yapıyor? Hayranları var elini eteğini omzunu öpen ya. Müstahak. Böyle başa böyle tarak. Diyecek bir şey yok. Şimdi gelelim bir başka konuya. Reha Muhtar'la ilgili polemikler de devam ediyor. Polemiklerce. Ha bu arada Engin Polat'ın sosyal medyadan verdiği cevap daha dün boşayacağı kadın için şöyle diyor efendim. Aile karşısına aldı ya, karım varken siz kimsiniz diyor. Hani Engin Polat'ı cenazede istemediler, kovdular ettiler bilmem ne yaptılar ya. Daha 3 gün önce boşayacağı beğenmediği karısına karım varken siz kimsiniz diyerek sülaleyi yırttı. Yani sizde karakter varsa, insanlık varsa ben ne olayım? Bir de Hacettepe Üniversitesi dilekçim pedagojik formasyon. İnsan rapor ve analizi ise New York Üniversitesi. Merak ediyorsan NYU. Şimdi burada arkadaşım bu dün karıyı boşuyordun, berbattı, beğenmiyordun. Şimdi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yani sülaleni siliyorsun o kadın için. Çünkü suç ortakları ayrılamazlar. Bonnie ve Clyde ne yapacaklar yani? Durum bu. Gelin size bir iblis göstereyim arkadaşlar. Ya bu olur. Ha bu arada bir dakika, Saadettin Saran yılın olayı. Saadettin Saran 2,5 yıl hapse çarptırıldıktan sonra biliyorsunuz malumunuz. Aziz Yıldırım gelmiş geçmiş en yüksek oyla 17.000 oyla son 10 yılın en yüksek oyla Fenerbahçe Başkanı seçildi. Ben seviyorum Aziz Yıldırım. Dobra, korkusuz, parası olduğu için de langır langır konuşuyor. Diğerleri gibi onu yala bunu yala onunla birleş bunun dibinde gez değil. Aziz Yıldırım kendi kendine pişmiş, görmüş geçirmiş, rahat rahat da konuşan bir adam. Ben dobra insan seviyorum arkadaşlar. Bu şimdi yaz, en küçük kızı Aziz Yıldırım'ın. Böyle bir zeka olamaz, büyümüş de küçülmüş. Bundan sonraki Fenerbahçe Başkanı bence. Tamam. Bakabilir miyim? Gelsene. Belediye başkanı. Biraz babaya desteğe geldim. Neler söylesin? Var. Çok tatlı. Bak bir şey söyleyeceğim. Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı hakkında da böyle lak kimsenin herkesin yıllardır korkup onun korkmadan söylediklerini de dinleyin. Yani düzenin adamı olmak için yılışan bir adam değil. Bakalım şimdi Acun'la ne yapacaklar Fenerbahçe'de, merak ediyorum doğrusu. Şimdi efendim gelelim bir başka konuya. Aslında bu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz çok fırlama bir konuşsa da görseniz. Bir de Reha Muhtar'ın kızından çok önce yayınlanan bir yürek burkan çığlık geldi. Ben bu kızın biraz da açıkçası şımarık da olduğunu düşünüyorum. Anne orada pohpoh ama baba parası yiyerek, baba onun önünde içki içiyormuş. Şimdi baba önünde içki içebilir. İçip de sapıtıyor mu, seni dövüyor mu, taciz ediyor mu, ne yapıyor içki içip? Reha Muhtar zaten ukala bir adamdı. Sempatik bir adam değildi arkadaş. Herkes biliyor, bunu da kanıtlayacağız ama babanın içki içmesi seni alkolik yapmaz. Reşit olduktan sonra zaten ailenizden gelen travmaları sürekli aileye yüklemek. Senin yüzünden böyle oldu. Sen beni böyle yedin. 40 yaşına gelmiş. Aile travması. Anam böyle, ben de o yüzden böyle. Özdeğer özşef. Aşın o zaman abi. Tamam mı? Kocaman oldunuz, aşın. Şimdi bu çocuğu verelim. Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orada alkole alıştım. Ben orada her şeye, yaptığım her kötü şeye alıştım. 10 yaşında bir alkolik kızı düşünebiliyor musunuz? Bence düşünemiyorsunuz. Ben şu anda 14 yaşındayım hala. Oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Akıl hastanesine gittim kendimi öldürmeye çalıştığım için. Benim midemi yıkadılar. Midemi yıkadılar. Evet. Neden? Kendimi öldürmeye çalıştım. İlaç ala kendimi öldürmeye çalışıyordum. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? Hayatımda kötü bir şey olmasaydı ben bunu yapar mıydım? Hayır. O yüzden lütfen sizden rica ediyorum. Ne olur? Beni babama geri götürmeyin çünkü ben bunu hak etmiyorum bir kere. Hak etmiyorum. Bence kimse o adamla yaşamayı hiçbir şekilde ne kadar kötü bir insan olsalar da hak etmiyorlar. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum.
Kafam güzel gidiyordum. Kollarım kanaya kanaya gidiyordum kesmekten. Ve babam bunların hiçbirini bile görmedi. Eğer gerçekten iyi bir baba olsaydı bunu fark etmez miydi? Bence fark ederdi. Hiçbir şey fark etmedi. Fark ettiği zaman da hiçbir şey yapmadı. Yardıma ihtiyacım olduğunu hiçbir şekilde söylemedi. Bu da ne periz ne lahana turşusu. Ama sorduğun zaman evladım da evladım, çocuğum da çocuğum, çocuğumla mücadele. Sadece anneye acı vermek için verilmiş bir mücadele mi? İlgilenmeyeceğin, alkol problemini fark etmeyeceğin bir çocuk. Babadan görüp de alkolik kimse olmaz. Mutsuzluktan olabilir mi çocuk? Olabilir. Özentilikten, işte anne baba dağılmasından, sorunlardan, belki sorunlu. Ama bunu fark etmeyip hiç tedaviye yöneltmeyip de illa da çocuğum diyen bir baba yani. Olacak iş değil ama işte şimdi bunlar gün yüzüne çıkıyor. Eski bir spikerden de enteresan bir itiraf geldi Reyhan Muhtar'la ilgili. Eskiden böyleydi bu adamlar yalnız. Hepsi böyleydi. Ha. Sadece o değil, Ali Kırcası, Uğur Dündar'ı hepsi böyleydi. Bakar bundan olur, bundan olmaz. Bu gitsin, ne işi var burada? Boyu kısa, saçı uzun, dişi böyle, yani ata bakar gibi bakarlardı sunucu olur musun olmaz mısın diye. Kanal ve Çalan Sanat programını sunuyorum. Reytinglerin hep ön sırasındayız. Çünkü işimin en başarılı yerinde, yöneticilerimin yanında bu at suratlıya kim iş verdi demişti suratıma baka baka ve ben çok üzülmüştüm. Hiçbir şey de diyememiştim ben çömezlik yıllarımda. Çok üzülmüştüm ama yani. Çok da etkilenmiştim. Yani, ne diyeyim? Yani 40 senedir hakkımı helal etmemiştim. Gitti öbür tarafa geçti ama hakkım helal olsun peki artık. Yani evet böyleydi, bizim sektör böyle. O yüzden kendine bir türlü barışamıyorsun. Herkesin içinde bana hadsiz, kendi örf adet bilmeyen, zina yapan, ondan sonra madde kullanan insanlar gelip beni eleştirdiğini bilirim. O yapımcı müsveddesi insanların yani. Hani müsvedde. Yani ne yaptıkları, kimle dolaştıkları, ne yedikleri, içtikleri belli değil. Senin yeni bir yaşam tarzın bir de herkesin için eleştiriyor ki havası olsun. Seda Akgül'e böyle dedik işte herkesin yanında. Aldık lafı da oturtturduk, siz de görün falan. Sen bir kendine bak. Sırf erkek olmak bu sektörde adam yaptı bunları. İnşallah bu gibi adamlar, yani Reyhan Muhtar için demiyorum, bu sağ kalan diğerleri sürünürler. Çoğu sürünmeye başladı bile. Bu bir yapımcı. Bu halen piyasada sözde tırnak içinde bir yapımcı. Evet efendim. Adını da daha önce vermişliğim vardır programda benim çalıştığım ama atılan her yerden kakılan bir yapımcı. 20 tane 20'lik kızla gezen. Şimdi kıskançlık çok başka bir şey arkadaşlar. Kıskançlıkla ilgili size bir video göstereceğim. İnanamayacaksınız. Buyurun. Japonya'daki güzellik yarışmasında bir sene önceki yeni güzele taç takarken özellikle defalarca tacı düşürdü. Özellikle buyurun. Bak takar gibi yaptı düştü. Kız bozulmadı neyse gülüyor tuttu havada. Bir daha takacak bak 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 takmıyor bak. Bak attı yere attı özellikle attı. Burada bir sinir harbi doğdu. Artık itişme başladı. Görüyor musun? Kız tacı kazandı. Kadın takmıyor abi. Atıyor tacı yere. Böyle kadınlar var ve biz bunların arasında yaşıyoruz ya. Bunlar arkadaşımız, bacımız, bunlar görümcemiz, bazen kaynanamız. Hatta bazen de annemiz yani. Şu ruh halinde hangi kadın olur ya? Bak bak. Özellikle atıyor. Yani o en güzel fotoğraf vereceği anı, hayatı boyunca unutamayacağı anı rezil ediyor. Şimdi bak hiç direkt takmadan aşağı atıyor. Bu insanlar aramızda ve bu insanlar bizim bazen akrabamız diyorum ya, bazen bir şeyimiz, bazen şuyumuz, bazen buyumuz. Yani yanımızdalar. Allah korusun. Allah böyle insanlardan uzak tutsun. Ben hayatımda hiçbir güzel kadından nefret etmedim mesela. Hep arkadaşlarım güzel olsun isterdim ki benim hiçbir şeyimi kıskanmasınlar diye. Hatta dönem dönem kilo alıp çirkinleştiğim durumlar oldu ki bu öz sabotajdır, self sabotaj. Psikolojide bir adı vardır. Kendimi korumaya alıp negatif şeyleri çekmeyeyim, o kadın oklarını diye. Neler yaşadık şu hayatımızda. Kendim gibi dostları bulmak için son derece bizi entelektüel olarak besleyen, ruhen besleyen şeyi kurdum, Ayon'u. Bu arada mutluluk kampı var. Çok uygun fiyata arkadaşlar. 18-21 Haziran arası geçen sene fiyatına. Neden? 3 gece 4 gün akşam yemeği, kahvaltı, çay, kahve her şey dahil ki onlar burada çok pahalı. Neden? Çünkü okullar henüz kapanmamış oluyor. Son şans.
Mutlaka gelin ona, yani çok farklı boyutlar açılacak. Bir de Ayon Kulübe bekliyorum. Ayon Kulüp'te de bayram seyran demeden ayın 30 gün boyunca akşam 9'da başlayan ve sabahlara kadar süren, istediğin kadar gir çık, notlarını sonra al, hiç fark etmez. Ve 7/24 hani faal olduğumuz WhatsApp'ta veya online bir grubumuz var. Sosyal ve kültürel içerikli bir grup. Sürekli bir şeyler öğrenmek adına workshop, felsefe, sanat, edebiyat, kitap kulübü, yani ne varsa yani. Bazen de çoğunlukla olarak psikoloji ve kişisel gelişim. Buraya da başvurabilirsiniz. Ben şimdi baştan fiyat söyleyeyim. 2 kahveye gidiyorsunuz, Starbucks'ta 1000 lira veriyorsunuz. Aylık 1000 lira. Aylık 1000 liraya 30 tane derse giriyorsunuz. Gün boyunca işte ilanlarınızı, çevrenizi geliştirip işte WhatsApp'tasınız, şusunuz, busunuz, çok güzel dostlarınız oluyor. 30 Zoom ayda 1000 lira. Yıllık peşin alıyoruz. Bunu söylemek zorundayım. Boş yere birbirimizin vaktini almayalım diye. Çünkü bir yıl içerisinde workshoplar ancak tamamlanıyor. İnsanlarda bir adanmışlık gerekiyor. Katılabildiğin Zoom'a katıl. Dışarıda mısın? Tak kulaklığı. Kapa görüntüyü. Podcast gibi dinle. Sonradan dinle. Yazıları sonradan al. Yani inanılmaz faydalı ve inanılmaz ucuz. 30 workshop, 30 Zoom 1000 lira yani. Fiyatı söyleyeyim de ona göre gelin ama yıllık peşin. Net bilgi. Bunu da buradan belirteyim. Boş yere saçma sapan başvurularda bulunup kahveye 1000 lira verip hava atmak için işte gittiğiniz parfüme 20.000 lira verip bir yıl boyunca kişisel gelişime bunu vermeyi düşünmüyorsanız aramayın. Çünkü internet sitesi kurmak faturalı bir iş, resmi bir iş, bir danışmanlık ve eğitim işi. Faturası var, mali müşaviri var, vergisi var, bankası var, post cihazı var. Kredi kartı da geçiyor bu arada. Ondan sonra gelip ya bunlar nasıl ödeniyor? Konuşmacılar nasıl ödeniyor? Böyle düşünmüyor insanlar tabii. Ha bana. Ama burası bedava farkındaysanız. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Buradan başvurabilirsiniz ya da yukarıdaki telefonu arayabilirsiniz. Dilekçim, buradan mı alacaksın daha detaylı bilgi? Bura bizim WhatsApp hattımız mı Dilek, senle benim? Benim DM'm yok mu Dilek? İstersen herkesi kovayım. Baş başa seninle yayın yapalım. Sahneye alayım seni. Sen benim özel hayatımla ilgili bilgi almak istiyorsan ya sayfama girersin. Ya Seda Gül yazdığın zaman çıkan Wikipedia dahil 7500 özgeçmişime bakarsın. Ya da DM'den ulaşırsın. Burası sorma yeri mi Dilek? Ben senin gibi birine hiçbir şeyimi anlatmıyorum. Buna çünkü deniyorluk deniyor amiyane. Densizlik. Şunca insanın 684 olduk. Kişi bırakacak. Ben Dilek'le kalırım. Dilek'cim sonra bak anacım, bak tırnaklarımda da işte oje markamda pastel 0.78 mi diyeceğim sana ya. Şuursuz. Şuursuz olduğun için sinirlendim Dilek'ciğim. Yani böyle kendilerini, bu onun özel kanalı ya. Beleşe geldiği kanal onun özel kanalı ya. Burada dinliyor, seni yargılıyor, sana soru soruyor. Senin kanalına bu değil yani, bu şahıs için demiyorum, geneline sahip oluyor, satın alıyor falan böyle. Yani yayını o yapıyor ya baba. Ya o açsın bir kanal. Bakalım biz gidiyor muyuz onu izlemeye mesela. Bize neler anlatacak mesela. Çok merak içerisindeyim. Yani nesi var da ne anlatacak? Hani sorgu memuru da değil. Yani cehalet. İnsanların vaktini alma. Ulan gir Wikipedia'ya, tanımlayan insan olsak bari. Hepinizi kocaman öpüyorum, seviyorum. Bazen böyle sıkılıyorum hakikaten. Şeysiz insanlar, şuursuz insanlar, harbiden sıkılıyorum. Şu işi, şunu da söyleyeyim mi? İnsanlığa ne gibi faydam var? Senden daha çok faydam var, sabahtan beri buradasın. Şu işi yurt dışında yapsak, YouTube işini, kazancımız ne kadar biliyor musunuz? Çarpı 15. Çarpı 15, 10 değil, 5 değil. Çarpı 15. Artı %18 devlete ödediğin vergi yok. %2 alıyor Google. Çarpı 15 şu emeğin karşılığı. Her zamanki gibi ülkemiz sağ olsun. Hoşça kalın.